Hoş geldiniz. Bugün böyle bir karşılama yapayım dedim. Herkes nasıl? Hello to everybody. How are you doing? Today I will read from Scandinavian mythology, but I will read in Turkish, but I will put subtitles tomorrow. Evet, yorumlara bakayım deyince kitabı değil mikrofonu elime alacaktım değil mi? My gold heels. Yes. It was a present, I think, many years ago, 3 or 4 years ago, that gold heels. Evet, yayına başlıyorum. Şimdi kaptırıp İngilizce devam etmeyelim. But I will read a English story. Yes. Evet, geçenlerde ben İskandinav mitolojisi okuyordum ve Thor'dan bahsediyorduk ya, Thor okuyordum size. Ki İskandinav mitolojisini çok seviyorum. Şimdi bunlar Devler Diyarı'na gitmişti. Ne olacak, ne bitecek? Devamını okuyorum 3. bölümden itibaren. Hazır mıyız? Başlayayım mı? Evet, başlıyorum. Jotunheim boyunca doğuya doğru yolculuk yaptılar. Günlerce gün doğumuna doğru ilerlediler. İlk başlarda normal boyutlarda bir kaleye baktıklarını düşünüyorlardı ve nispeten yakınlarında gibiydi. Kaleye doğru ilerlediler, hızlarını artırdılar ancak kale giderek büyümedi veya değişmedi ya da yaklaşıyorlarmış gibi gelmedi. Kalenin ne kadar büyük, ne kadar uzakta olduğunu fark etmeleri için günlerin geçmesi gerekmişti. "Burası Utgard mı?" diye sordu Tialfi. "Evet öyle, alemin memleketi burası." derken Loki ciddi gibiydi. "Daha önce buraya gelmiş miydin?" "Hayır, gelmemiştim." Kale kapısına kadar yaklaştılar. Kimseler yoktu ortalıkta. Sesler geliyordu. İçeride bir parti varmış gibiydi. Kapı öylesine yüksekti ki bazı katedrallerden daha büyüktü. Metal çubuklar etrafını çevreliyordu. O kadar uzundular ki pek çok istenmeyen devi hatırı sayılır bir mesafede tutabilirdi. Thor seslendi ama bu bağırışlarına kimse karşılık vermedi. "İçeri girsek mi?" diye
diye sordu Loki ve Thialfi. Eğilerek kapının çubuklarının altından geçtiler. Gezginler avlu boyunca yürüyüp büyük salona ulaştılar. Ağaçlar kadar yüksek oturakları gördüler ve üzerinde de devler oturuyordu. Thor uzun adımlarla girdi içeri. Thialfi şok içerisindeydi. Ama o da Thor'un yanında yürüyordu ve Loki de arkalarındaydı. Devler kralını görebiliyorlardı. En büyük sandalyede oturuyordu ve salonun sonundaydı. Salon boyunca yürüdüler ve içtenlikle selam verdiler. Kralın ince ve zeki bir surat yapısı vardı. Saçları da alev kırmızısıydı. Gözleri ise buz mavisiydi. Gezginlere baktı ve tek kaşını kaldırdı. Hani Game of Thrones'u hatırlıyor musunuz? Devler falan vardı, benzer haller. Tek kaşını kaldırdı. Aman aman dedi. Minicik bebeklerin bir istilası bu. Ah hayır yanılmışım. Sen şu meşhur Aesir'den Thor olmalısın ki bu da senin Laufey'in oğlu Loki olduğun anlamına gelir. Anneni az da olsa tanıyorum. Merhaba küçük akraba ben Utgard'da Loki. Utgardlı Loki. Peki sen kimsin? Tialfi dedi Tialfi. Ben Thor'un hizmetkarıyım. Hepiniz Utgard'a hoş geldiniz dedi. Utgard'a Loki. Olağanüstüler için alemdeki en iyi yerdir. Buranın kapısı hem zanaat hem de kurnazlıkla alemdekilerden daha yetenekli olanlara her zaman açıktır. Aranızdan birilerinin özel yetenekleri var mı? Mesela sen küçük akraba kimsenin yapamadığı bir şeyler yapabiliyorsun. Herkesten daha hızlı yemek yerim dedi Loki hiç böbürlenmeden. Ne kadar tuhaf hizmetçim yanında ismi de bir o kadar şaşırtıcı Loki. Ona karşı bir yemek yarışı yapmak ister misin? Loki omuz silkti. Fark etmezmiş gibi. Utgardoloki ellerini çırptı ve uzun ahşap bir yalak önlerine geldi. İçi de pişmiş hayvanlarla doluydu. Kazlar, öküzler, kuzular, keçiler, tavşanlar ve geyikler ellerini bir kez daha çırpınca Loki yemeye başladı. En ucundan başlayıp ortalara doğru ilerledi. Çok hızlı yedi, düşünmeden yedi. Sanki hayatta tek bir amacı vardı, yiyebildiği kadar hızlı yemek. Elleri ve ağzı bir karaltıdan ibaretti. Loki ve Loki masanın ortasında buluştular. Utgarda Loki tahtından aşağı doğru baktı. Dedi. İkiniz de aynı hızda yediniz. Fena değil. Ama Loki hayvanların kemiklerini de yedi ve evet görünen o ki ona sunulan ahşap yalağın kendisini de yiyiverdi. Loki ise etin tamamını yedi. Buna şüphe yok. Lakin kemiklere neredeyse hiç dokunmadı. Yalağa da ağzını dahi sürmedi. Yani bu turun kazananı Loki. Utgarda Loki Tialfi'ye baktı. Sen dedi. Çocuk sen ne yapabilirsin? Tialfi omuz silkti. Tanıdığı en hızlı insan kendisiydi. Ürkmüş tavşanlardan daha hızlı koşabilirdi. Uçan bir kuşu koşarak geçebilirdi. Koşabilirim dedi. Öyleyse dedi Utgardoloki koşacaksın. Dışarı çıktılar ve orada zeminin düz bir yerinde bir yol vardı. Koşmak için kusursuzdu. Pek çok dev yolun kenarına dikilmiş bekliyordu. Aynı anda ellerini ovuşturuyor ve ısınmak için nefeslerini üflüyorlardı. Sen sadece bir çocuksun Tialfi dedi. Utgardoloki. Bu yüzden seni yetişkin bir deve karşı yarıştırmayacağım. Küçük Hugi'miz nerede? Bir dev çocuğu öne çıktı. Öylesine inceydi ki doğru düzgün görünmüyordu bile. Loki ve Thor'dan da çok büyük değildi. Çocuk Utgarda Loki'ye baktı ve sesini çıkarmadı. Ancak gülümsedi. Tialfi çocuğun çağrılmadan önce burada olup olmadığından emin değildi. Fakat artık buradaydı. Evet. Devam ediyorum. Hugi ve Tialfi başlama çizgisinde yan yana durmuş bekliyorlardı. Başla diye seslendi Utgardoloki. Sesi adeta gök gürültüsüydü ve çocuklar koşmaya başladı. Tialfi daha önce hiç koşmadığı kadar hızlı koştu. Ama kendisi henüz daha yolun yarısındayken Hugi'nin mesafeyi kat edip bitiş çizgisine ulaştığını gördü. Utgardoloki seslendi. Kazanan Hugi.
Ardından Tiyerfi'nin yanına çömeldi. Eğer Hugi'yi mağlup etme umudunu sürdürmek istiyorsan daha hızlı koşman gerek dedi de. Yine de daha önce bir insanın bu kadar hızlı koştuğunu görmemiştim. Daha hızlı koş Tiyerfi. Tiyerfi bir kez daha Hugi'nin yanında başlama çizgisine dikildi. Soluk soluğaydı ve kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki kulaklarından duyulabiliyordu. Ne kadar hızlı koştuğunu biliyordu ancak yine de Hugi daha hızlı koşmuştu. Hugi ise fazlasıyla rahat görünüyordu. Nefesleri dahi sık değildi. Dev çocuk Tiyerfi'ye baktı ve bir kez daha gülümsedi. Hugi'ye dair bir şeyler Utgard-Loki'yi anımsatıyordu. Tiyerfi'ye bu dev çocuğun Utgard-Loki'nin oğlu olup olmadığını Tiyerfi'ye bu dev çocuğun Utgard-Loki'nin oğlu olup olmadığını sordu. Başla. Koştular. Tiyerfi daha önce koşmadığı kadar hızlı koştu. Ne kadar hızlı hareket ediyordu ki dünya adeta Hugi'den ibaretti. Hugi hala önündeydi. Hem de tüm yol boyunca Tiyerfi daha 5 belki de 10 saniye uzaktayken Hugi bitiş çizgisine ulaştı bile. Tiyerfi bu kez kazanmaya yakın olduğunu biliyordu. Tüm yapması gerekenin varını yoğunu ortaya koymak olduğunu biliyordu. Hadi bir kez daha koşalım dedi nefes nefese. Peki bakalım dedi Utgard-Loki. Bir kez daha koşabilirsin. Koşabilirsiniz. Hızlısın delikanlı ama kazanabileceğini düşünmüyorum. Yine de sonucu bu yarışın belirleyeceğini söyleyelim. Hugi başlama çizgisine geldi. Tiyerfi yanında duruyordu. Hugi'nin soluğunu dahi duymuyordu. İyi şanslar dedi Tiyerfi. Bu kez dedi Hugi, Tiyerfi'nin kafasının içinde yankılanıyor gibi duyulan bir sesle hızımı tadacaksın. Başla diye bağırdı Utgard-Loki. Tiyerfi var olmuş hiçbir insanın koşamadığı gibi koştu. Bir gökdoğanın pike yapması gibi koştu. Öyle bir koştu ki ardında fırtınalar koptu. Tiyerfi gibi koştu ve kimse Tiyerfi gibi koşmamıştı. Ne ondan önce ne de ondan sonra. Fakat Hugi kolayca öne geçti. Her zamankinden daha hızlıydı. Tiyerfi daha yolu yaralamadan Hugi yolun sonuna ulaşmış da geri dönüyordu. Kafi dedi Utgard-Loki büyük salona geri döndüler. Devler biraz daha rahatlamıştı artık ve neşeliydiler. Dedi Utgard-Loki, bu ikisinin başarısız olmaları bir yerde anlaşılır. Lakin şimdi bizi etkileyecek bir şey göreceğiz. Artık sıra Thor'da. Gök gürültüsü tanrısı kahramanların kahramanı dillere destandır. Alemlerde yaptıkları, tanrılar ve ölümlüler senin yiğitlik hikayelerini anlatırlar. Bize neler yapabileceğini gösterebilir misin? Thor ona dik dik baktı. Başlangıç olarak içebilirim dedi Thor. Yalayıp yutamayacağım hiçbir içki yok. Utgard-Loki bunun üzerine düşündü. Tabii ki dedi. Benim Sakim nerede? Saki bir adım öne çıktı. Bana özel içki boynuzumu getir. Saki başını salladı, yürüyerek uzaklaştı ve çok geçmeden içinde upuzun bir boynuzla döndü. Thor'un şimdiye kadar gördüğü tüm içki boynuzlarından daha büyüktü. Ama bu onu endişelendirmiyordu. En nihayetinde o Thor'du ve kurtulamayacağı hiçbir içki boynuzu yoktu. Kurutamayacağı hiçbir içki boynuzu yoktu. Rünler ve şekiller işlenmişti boynuzun yan tarafına ve ağızlığı da gümüşle kaplıydı. Bu gördüğün bu kalenin içki boynuzudur dedi Utgard-Loki. Vaktimiz geldiğinde hepimiz son damlasına kadar içtik onu. En güçlüler, en kudretliler bir dikişte içti. Bazılarımız itiraf etmek gerekirse 2 yudumda içtiler. Sana şunu söylemekten gurur duyuyorum ki burada hiç kimse bu boynuzu 3 kere de bitirecek kadar zayıf ve hayal kırıklığına uğratıcı değildir. Eğer bir uzun bir boynuzdu en nihayetinde. Thor'du ve ağzına kadar dolu boynuzu kaldırıp dudaklarına götürdü, içmeye başladı. Devlerin şarabı soğuk ve tuzluydu ama o içti. Boynuzu kafasına dikti. Nefessiz kalana kadar içti ve daha fazla içemeyeceği yerde bıraktı. Tamamını bitirmiş olmayı bekliyordu ama içmeye başladığında kadar doluydu boynuz. Hatta neredeyse hiç eksilmemişti. Oo.
Bundan daha iyi bir içici olduğuna dair bir inancı sahibim, dedi Utgardaloki kuru kuru. Yine de ikinci yudumda bunu bitirebileceğini biliyorum. Tıpkı hepimizin yaptığı gibi. Thor derin bir nefes aldı ve dudaklarını boynuza götürdü. Sonrasında da uzun uzun derin derin içti. Biliyordu ki bu kez boynuzu boşaltmıştı. Ancak yine de boynuzu dudaklarından aşağı indirdiğinde yalnızca 5 parmağa kadar eksildiğini fark etti. Devler Thor'a baktı ve kıkırdamaya başladılar fakat Thor da onlara bakınca suspus oldular. Aa, dedi Utgard-Loki, demek ki şimdiye kadar Yüce Thor'la ilgili anlatılan hikayeler hikayeden ibaretmiş. Peki eğer öyleyse üçüncü denemende boynuzu bitirmene izin vereceğiz. İçinde çok fazla kalmış olmasa gerek. Thor boynuzu kaldırdı ve dudaklarına götürüp içti. Tıpkı bir tanrı gibi içti. O kadar uzun, o kadar hararetle içti ki Loki ve Thjalfi inanılmazlıkla ona baka kaldılar. Ancak boynuzu aşağı indirdiğinde şarap yalnızca 1 dirhem daha eksilmişti. Yetti be, dedi Thor. Bunun yalnızca bir şarap olduğundan şüpheliyim. Utgard-Loki sagisine boynuzu aldırdı. Şimdi kuvvet ölçme yarışmasında sıra. Bir kediyi kaldırabilir misin diye sordu Thor'a. Nasıl bir soru bu böyle? Tabii ki bir kediyi kaldırabilirim. Yani, dedi Utgard-Loki, senin düşündüğümüz kadar güçlü olmadığını hepimiz gördük. Utgard'daki gençler kuvvetlerini benim evcil kedimi kaldırarak sınarlar. Şimdi seni uyarmam gerek. Hepinizden, hepimizden daha küçüksün ve benim kedim de bir dev kedisi. Yani onu kaldıramazsan bunu anlarım. Kedini kaldıracağım, dedi Thor. Muhtemelen ateşin başında uyuyordur, dedi Utgard-Loki. Hadi yanına gidelim. Kedi uyuyordu ama ancak onlar gelince ayağa kalktı, odanın ortasına doğru yürüdü. Rengi griydi. Bir insan kadar büyüktü ancak Thor herhangi bir insandan daha kuvvetliydi ve kedinin karnını sarıp iki eliyle kaldırdı. Niyeti onu başının üzerine kadar kaldırmaktı. Kedi ise bu durumdan pek de etkilenmiş gibi değildi. Sırtını kabarttı, kendini yükseltti ve Thor'u olabildiğince zorladı. Sesim şimdi. Kediyi kaldırmak kolay bir oyun. Thor, kedi kaldırmak kadar kolay bir oyunda mağlup olacak değildi. İtti ve çabaladı. En nihayetinde kedinin bir ayağı yerden kalktı. Çok uzaklardan gelen bir ses duydu Thor. Thjalfi ve Loki sanki devasa kayalar birbirine çarpıyordu. Acı çeken dağların gürüldeyen sesiydi bu. Kafi, dedi Utgard-Loki, evcil kedimi kaldıramamak senin suçun değil Thor. En nihayetinde büyük bir kedi. Sen ise olsan ufacık tefecik bir şeysin. Biz devlere kıyasla. Sırıttı. Ufacık tefecik bir şey mi, dedi Thor. Herhangi birinizle şu ana dek gördüklerimizden sonra, dedi Utgard-Loki, gerçek bir devle güreşmene izin verirsen adın kötü bir ev sahibine çıkar. İncinebilirsin ve korkarım ki adamlarımdan hiçbiri benim boynuzumu kurutamayan, aile kedimi dahi kaldıramayan biriyle güreşmek istemezler. Ama sana ne yapabileceğimizi söyleyeyim. Eğer güreşmek istiyorsan benim ihtiyar süt annemle güreşmene izin veririm. Süt annen mi? Thor'un dili tutulmuştu. İhtiyardır evet ama bana güreşmeyi o öğretti. Çok uzun zaman önceydi ancak unuttuğundan şüpheliyim. Yaşlandıkça boyu da kısaldı. Haliyle boyu boyuna diyebiliriz. Çocuklarla oynamaya alışıktır. Ardından Thor'un yüzündeki ifadeyi gördü ve ekledi. Adı 50 ve ondan daha güçlü görünen insanları güreşte mağlup ettiğine şahit oldum. Kendine fazla güvenme Thor. Adamlarımla güreşmeyi tercih ederim, dedi Thor, ama ihtiyar süt annenle de güreşeceğim. İhtiyar kadını çağırdılar ve kadın da geldi. Çok çevrimsiz, gıpgri, kırış kırış ve buruş buruştu. Sanki bir rüzgar esti onu uçurup götürecekti. Bir dev de evet ancak Thor'dan sadece biraz daha uzundu. Bir tutam saçı kalmıştı ve yüzlerce yıllık kafasından ince ince uzanıyordu. Thor kadının kaç yaşında olduğunu merak etti. Şimdiye kadar karşılaştığı herkesten daha yaşlıymış gibiydi. Onun canını yakmak istemiyordu. Yüzleri birbirine dönük halde karşı karşıya dikildiler.
Diğerini yere çalan bir oyunu kazanacaktı. Diğerini yere çalan oyunu kazanacaktı. Thor yaşlı kadını itti, ardından çekti, onu hareket ettirmeye çalıştı, kıpırdatmaya, tökezletmeye çalıştı ancak kayadan yapılmışçasına sağlam duruyordu kadın. Tüm bu süre boyunca renksiz, ihtiyar gözleriyle Thor'a baktı ve tek kelime etmedi. Sonra yaşlı kadın uzanıp nazikçe Thor'un bacağına dokundu. Thor onun dokunduğu yerde bacağının sağlam duruşunu kaybettiğini fark etti ve kadını geri itti. Ancak kadın kollarını etrafına doladı ve üzerine doğru kuvvet uyguladı. Thor olabildiğince sertçe iteledi ancak bir faydası olmadı ve çok geçmeden kendini tek dizinin üzerine çökmüş buldu. Durun dedi Utgardar, yeterince gördük Yüce Thor. Benim ihtiyar süt annemi bile alt edemiyorsun. Sanmıyorum ki bundan sonra herhangi bir adamım seninle güreşmek istesin. Thor Loki'ye baktı ve ardından ikisi birlikte Tjalfi'ye baktılar. Büyük ateşin yanında oturdular ve devler onlara misafirperverlik gösterdi. Yemek güzeldi ve içtikleri şarap da devlerin içki boynuzundaki şaraptan çok daha az tuzluydu. Ancak üçü de yemek boyunca normalde konuştuklarından çok daha az konuştular. Yol arkadaşları sessiz ve mahcuplardı. Mahcubiyetlerinden dolayı aşağılanmışlardı. Mağlubiyetlerinden dolayı aşağılanmışlardı. Şafak çökünce Utgard Kalesi'ni terk ettiler ve Kral Utgard'a Loki ayrılırlarken onlarla birlikte yürüdü. Ben de bakayım. Sona yaklaştık. Biraz yanaşacağım. Birazcık da yerde okuyayım. Dedi Utgard'a Loki, evimde geçirdiğiniz vakitten keyif aldınız mı? Kasvet'le ona baktılar. Pek değil dedi Thor. Kuvvetli olmamla her zaman gurur duymuşumdur ancak şimdi kendimi hiç kimse, hatta hiçbir şey gibi hissediyorum. Ben de hızlı koşabildiğimi zannederdim dedi Thialfi. Bense daha önce hiçbir yemek yeme yarışmasında mağlup olmamıştım dedi Loki. Utgard'a Loki müstahkem mevkisinin sınırlarına gelindiğini işaret eden kapıları açtılar. Utgard'a Loki'nin müstahkem mevkisinin sınırlarına gelindiğini işaret eden kapıları açtılar. Aslında dedi dev, öyle hiç kimseler değilsiniz ve size hiçbir şey demek de yanlış olur. Dürüst olmak gerekirse şimdi bildiğimi, dün gece biliyor olsaydım sizi evime asla davet etmezdim ve şu andan itibaren de bir daha davet edilmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Nasıl desem sizi kandırdım, hepinizi illüzyonlarla. Gezginler deve baktı, dev ise onlara gülümsedi. Skymir'i hatırlıyor musun diye sordu. Dev mi? Tabii ki. O bendim. Görünüşümü değiştirmek ve kendimi öylesine büyük göstermek için illüzyonlar kullandım. Erzak çantasının bağcıkları kırılmaz demir bir bağ ile bağlanmıştı ve yalnızca büyü ile çözülebilirdi. Ben uyur gibi yaparken bana çekicinle vurduğunda Thor darbelerinin en hafifinin bile ölümüm anlamına geleceğini biliyordum. Hal böyle olunca büyü yapıp bir dağı görünmez kılarak çekicin ile kafamın arasına yerleştirdim. Bak işte orada. Çok uzaklarda at eğri şeklinde bir dağ uzanıyordu. Üzeri göçüklerle doluydu. 3 tane kare şeklinde çukur, sonuncusu ise en deriniydi. Kullandığım dağ işte buydu dedi Utgard'a Loki. Bu gördüğün çukurlar da senin darbelerin. Thor hiçbir şey söylemedi.
Ama dudakları genişledi, burun delikleri büyüdü ve kızıl sakalı karıncalandı. Bana kalede geçen dün geceden bahset. O da bir illüzyon muydu dedi Loki. Tabii ki öyleydi. Daha önce bir yangının bir vadiden inip yolundaki her şeyi yakıp yıktığını gördünüz mü? Hızlı yiyebildiğini mi düşünüyorsun? Lakin asla Loki kadar hızlı yiyemeyeceksin. Zira o alev alev yanan ateşin kendisidir ve yemekle ahşap yalağı bir yakarak tüketti. Daha önce senin kadar hızlı yemek yiyen birini görmemiştim. Evet, biraz da böyle yapayım. Loki'nin yeşil gözleri öfke ve takdirle parladı. Zira aldatılmaktan nefret ettiği kadar iyi numaraları da severdi. Utgarda Loki Tialfi'ye döndü. Ne kadar hızlı koşabileceğini zannediyorsun evlat diye sordu. Koştuğundan daha hızlı düşünebilir misin? Tabii ki dedi Tialfi. Her şeyden daha hızlı düşünebilirim. İşte bu yüzden Hugi'ye karşı yarıştırdım seni ki kendisi düşüncedir. Ne kadar hızlı koştuğun önemli değil ve açıkçası hiçbirimiz senin gibi koşanı görmedik. Tialfi, lakin sen daha düşünceden daha hızlı Tialfi, lakin sen dahi düşünceden daha hızlı koşamazsın. Tialfi ağzını açmadı, bir şeyler söylemek istedi. Karşı çıkmakta ya da daha fazla soru sormak istedi ancak Thor derinden bir gümbürdemeyle tıpkı uzak bir dağ zirvesinde yankılanan gök gürültüleri gibi şunu sordu. Peki ya ben? Ben aslında dün gece ne yaptım? Utgarda Loki artık gülümsemiyordu. Bir mucize dedi. İmkansızı gerçekleştirdim fakat farkına varmamış olabilirsin. Lakin içki boynuzunun bir ucu denizin en derinindeydi. O kadar çok içtin ki okyanus seviyesini değiştirip gelgitler yarattın. Senin yüzündendir ki artık deniz suları sonsuza dek alçalıp yükselecek, alçalıp yükselecek. Thor içecekten dördüncü bir yudum almadığında rahatladım. İçip bütün okyanusu kurutabilirdin. Vay. Kaldırmaya çalıştığın kedi ise bir kedi değildi. O Jormungandr'du. Midgard yılanı. Dünyanın merkezini çevreleyen yılanın ta kendisi. Midgard yılanını kaldırmak mümkün değildir. Lakin sen yine de bunu becerdin. Ve kedinin patisini yerden kaldırdığında yılanın bir boğumunu gevşettin. Duyduğun sesi hatırlıyor musun? İşte o ses yerkürenin yerinden oynama sesiydi. Peki ihtiyar kadın diye sordu Thor. Senin ihtiyar süt annen o kimdi? Sesi oldukça yumuşaktı ama çekicinin sapını rahatlıkça kavruyordu. O eliydi. Yani ihtiyarlık. Hiçbirimiz ihtiyarlığı yenemeyiz. Çünkü en nihayetinde o her birimizi alt eder ve gözümüz temelli kapanana dek gün be gün bizi zayıflatır. Sen hariç Thor, sen ihtiyarlıkla güreştin. Ayakta durabilmene bile inanamadık. Hatta kuvvetini sana gösterdiğinde dahi yalnızca tek dizin üzerine çöktün. Dün gece gördüğümüz şey gibisini daha önce hiç görmedik Thor, hiç. Ayağa kalktım ben de. Ah, sığmadım ama. Yine geçtim buraya. Artık gücünüzü gördüğümüze göre sizi Utgard'a getirmekle ne kadar büyük aptallık yaptığımızı anladık. İstikbalde kalemi savunmayı planlıyorum ve bu savunma planını yaparken sizin Utgard'ı bir daha asla bulamayacağınızı ya da göremeyeceğinizi yahut da günü geldiğinde hiçbirinizin asla geri dönemeyeceğinizi temin ederim. Thor çekicini başının üzerine kaldırdı ama savuramadan Utgarda Loki gözden kaybolmuştu bile. Bakın dedi Tialfi, kale gitmişti. Utgarda Loki'nin kalesinden ya da onun bulunduğu yerden bir iz dahi yoktu. Şimdi bu üç gezgin bomboş bir arazide herhangi bir yaşam belirtisi olmayan bir hiçlikte dikiliyordu. Hadi eve gidelim dedi Loki, ardından da ekledi. Zekice yapılmış illüzyonlar. İnanıyorum ki bugün her birimiz bir şeyler öğrendik. Kız kardeşime düşünceyle yarıştığımı söyleyeceğim dedi Tialfi. Roxva'ya iyi koştuğumu söyleyeceğim. Fakat Thor tek kelime etmedi.
Dün geceyi düşünüyordu. İhtiyarlıkla güneşini, denizi içmesini düşünüyordu. Midgard yılanını düşünüyordu. Ay, çok ilginçmiş, çok hoşuma gitti. Yani, evet, düşünüyorum. Loki'nin şey yaptığı ateşti. Ateşi yenemez tabii. Ateş her şeyi yutar. Düşünce, yani güzelmiş bayağı ve, gelgitleri bir anlam bulmuşlar. Büyük ihtimalle o yılan da depremlerdir. Yani onların şeyi böyle devamlı hareket. Güzel. Evet. Yorumlara şöyle bir baktım. Evet, gayet güzel bir, hikâyeydi. Yani çok hoşuma gitti. Böyle şeyleri çok seviyorum açıkçası. Ah. O! Ayağımı acıttım biraz. O! Demin birden aşağı gelince parmağımı acıttım da. Evet, kapanışta ne diyorum? Kanalımı takip etmeyi. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Bugün evet, Ortodoksların Noel'i, yani nasıl 24 Ocak'ta Merry Christmas diyoruz, aslında, bugün bizim için Merry Christmas. Teşekkür ederim, sağ olun. Daha sonradan, yayın evet yapacağım. Kanalı takibi, yorum yapmayı, beğenileri unutmayın diyorum. Ayrıca üyelik yayınları da devam ediyor. Üye olabilirsiniz. Yurt dışındaysanız Patreon'dan üye olabilirsiniz. Eee, Herkese güzel, harika bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Çok parlıyor ışık. Görüşürüz. Yine tam ben kaparken izleyiciler arttı. Yani tam kapatacağım yayını, bırakmıyorsunuz. Bunu fark ediyorum. Görüşürüz. İyi geceler, iyi hafta sonları.